Dostlarım hepinize merhaba tekrardan. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün karşınızda Brian O'Connor setiyle beraberim. A101'e geldi biliyorsunuz. Bayağı bir harp yaşandı A101'lerde. Derseniz ki abi bu setin Toyota Supra'sı nerede? O da burada elinde açık şekilde. Biliyorsunuz ben Instagram, TikTok ve YouTube'da kısa video yaptığım zaman bunların kartonetini alıp çöpe atıyorum. Yani direkt dümdüz yırtıyorum nasıl geldiyse elime. Şimdi arabalarımızı incelemeye başlayacağız. Ben şu Mitsubishi Eclipse'yi gerçekten çok aradım. Yani A101'lere geldiğini öğrendiğimden beri arıyorum. Setin sadece bu arabası eksik. Sonunda onu da buldum. Belki inanması güç ama İzmir'de yaşıyorum ben. Manisa'ya kadar gittim bulmak için ve Manisa'da sonunda arka mahallede bir A101'de buldum. Yani çok imkansız bir şeydi benim için bulmak. Yemin ederim en son bıkmıştım, dedim ki bir daha artık aramayacağım. Yani demek ki nasip değilmiş. Son bir A101'e daha gireceğim. Bir daha da aramayacağım dedim. Girdim ve o A101'de buldum. Sonuç olarak bütün arabaları tamamlamış oldum. Arabalarımıza yakından bakalım neymiş inceleyeceğiz. Setimizin ilk aracı Mitsubishi Eclipse. Biliyorsunuz bu araba Brian abimizin ilk filmde kullandığı Mitsubishi. Detayları dışından güzel gözüküyor. Bence gayet güzel bir araba olmuş. Açınca göreceğiz. İkinci aracımız bende açık şekilde bulunan Toyota Supra. Detayları fena değil. Gerçekten güzel gözüküyor. İncelemesi yapınca da göreceksiniz. Gerçekten güzel bir araba olmuş. Üçüncü aracımız Nissan Skyline R34. Bu araba gerçekten benim için çok önemli bir yere sahip. Arabaları sevmemdeki en büyük sebeplerden birisiydi bu araba. Çok hoşuma gidiyor benim. Çok beğeniyorum. Her iki koyu laciverti benim daha çok hoşuma gidiyor. O çok daha güzel bir araba bence. Daha sade ve daha şık bir araba. Gerçekten 10 numara oluyor. Setimizin dördüncü aracı setin üvey evladı. Gerçekten çoğu kişinin beğenmediği, almadığı Ford Escort RS 1600. Çoğu kişi bu arabayı beğenmiyor, almıyor. Yani kesinlikle bence alınabilitesi yüksek bir araba. Setini tamamlıyorsun hem de kötü bir araba değil gerçekten. Alınabilir bence. Gayet güzel gözüküyor, fena araba değil. Beşinci aracımızda maalesef hüzünlü sahnede olan beyaz Toyota Supra. Yani sete bir tane Supra etmemiş, ikinci Supra'yı da koymuşlar. Gerçekten şaşırtıyor Hot Wheels. Bu arabalar bence fena değil ama bence Hot Wheels çok daha iyisini yapabilirdi. Birazcık ismine güvenmiş, yani setin ismine güvenmiş. Tabii Brian O'Connor'ın kullandığı arabaları çoğumuz seviyoruz. Ama bunlar uzun kart arabalar olduğu için detayları da genelde bu şekilde oluyor uzun kart arabaların. Yine fena bir set değil. Ama bu kadar da bence kara borsaya mal olmamalıydı. Çünkü A101'e geldiğinde ben gerçekten çok aradım bu arabaları. Mitsubishi Eclipse eksik diye insanlara fiyat sordum. Ama 150 liraya aldığı arabayı 400 diyen var, 450 diyen var, 500 diyen var. Kara borsa fiyatları uçmuş durumdaydı. Rezalet bir haldeydi. Gittim, aradım, taradım. 2 gün boyunca benzin yaktım. Sırf kara borsada para vermemek için o benzin parasını ödedim. Ama gittim A101'den aldım. Bu da böyle bir kara borsaya karşı savaşım oldu. Şimdi gelelim Mitsubishi Eclipse'yi inceleme. Gerçekten güzel bir araba. Dışından gördüğüm kadarıyla araba gerçekten güzel, beğenilebilitesi olan bir araba. Ayrıca bu arabanın ağırlığı da gayet tatmin edici derecede. Şimdi gelin açalım ve inceleyelim. Evet, Mitsubishi Eclipse'mize maket bıçağımızı yardırıyoruz. Elim üzüyordu neredeyse. Vallahi elimden kurtuldu son anda. Şöyle alttan. Kartonetlerini de biliyorsunuz ben normalde çöpe atıyorum ama Instagram'da Reels olarak paylaşacağım için kartonetleri yırtıyorum orada. O yüzden maalesef burada alttan çıkartıyorum. Burada emin olun parçalamayı çok isterdim. Öncelikle bizi güzel ve ağırlığı tatmin eden bir araba karşıladı. Gerçekten hoşuma gitti araba. Görünüşü güzel, tatmin eden bir görüntüsü var. Bu arada arka planın rengini arabaya uygun yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Arabamızı incelemeye geçelim. Yan tarafını görüyorsunuz. Dekalleri güzel bir şekilde işlenmiş. Gayet hoşuma gitti. Ayrıca bu arabada yan aynalarda bulunuyor. Yan dekallerini gayet güzel yapmışlar ama burada gördüğüm kadarıyla sponsor dekallerini yapmamışlar. Burada 5 yazısı bulunuyor normalde. Onu da yapmamışlar. Yani şurada Toyota Tires sponsor yazısı falan bulunuyordu. Onlar maalesef yok. Ama bence bu halde gayet güzel ve şık gözüküyor. Bu kapağı da gördüğünüz üzere burada bulunuyor. Yan tarafını gayet beğendim. Hoş olmuş. Ön tarafına geldiğimizde farlarını gayet güzel bir şekilde yapmışlar. Izgaralarını güzel bir şekilde yapmışlar. Kaputunun karbon olmasını yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Ama karbonun üstünde benim hatırladığım kadarıyla bir tane dekal bulunuyordu. Onu maalesef eklememişler. Kaputunu düz yapmışlar. Düz halde güzel duruyor yani. Dekalsiz halde bence güzel duruyor gayet. Onu da beğendim. Bu arada tepesindeki hava çıkışında bir miktar da olsa vermişler. Şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Çok belli oluyor mu bilmiyorum ama çok ufak bir miktar burada hava çıkışını vermişler tepesindeki. Üst tarafındaki dekali de gayet güzel bir şekilde yapılmış. Arka tarafına baktığımız zaman stopları gayet güzel bir şekilde yapılmış. Çok hoşuma gitti. Spoiler da gayet güzel bir şekilde yapılmış. Ve inanılmaz derecede bu arabada plaka bulunuyor. Çok hoşuma gitti o durum. Ve gördüğünüz üzere burada stopların ortasında Mitsubishi logosu da bulunuyor. Gerçekten gayet güzel, yakın bir araba yapmışlar. Arka tarafı çok hoşuma gitti. Bu arabayı beğendim. Hoşuma gitti. Sırada çoğunuzun efsane aracı Toyota Supra var. Hani ben öyle ağam şam bayılmıyorum
ama Toyota Supra gerçekten güzel bir araba. Göze çarpan birkaç tane eksiği var. Onun dışında araba gayet güzel olmuş. İncelemesini yapalım. Bakalım nasılmış. Yan tarafında gördüğünüz üzere burada ana dekali yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Arkasında yeşil olan dekalleri de bulunuyor. Bunda da maalesef sponsor dekalleri yapmamışlar. Yani sponsor dekalleri nasıl bir gıcığı var bilmiyorum bu Hot Wheels'ın. Yaptığı da daha güzel olmuş tabii ki ama tercih etmemişler maalesef. Yapacak bir şey yok. Aracın depo kapağı da burada bulunuyor. Jantları da farklı bir jant seçmişler serinin diğer arabalarına göre. Bence yani ortalama olmuş. Çok daha güzel olabilirdi. Yap şunu filmdeki 5 kol janttan çok sevelim yani. Bu çok saçma bir 5 kol jant olmuş. Daha ince filmdeki biliyorsunuz. Ama böyle bir tercihte bulunmuşlar. Artık karar size kalmış. Ön tarafına geldiğimizde şurada kaputundaki klasik hava çıkışları nerede kardeşim bu arabanın? Yani onu niye yapmadınız? Bari onu yap. O detayı yani bu arabanın. Keşke onu yapsaydınız ama yapmayı tercih etmemişler. Gördüğünüz üzere farlarını güzel bir şekilde yapmışlar. Ona lafımız yok. Benim hatırladığım kadarıyla sanki filmde bunun önünde Toyota logosu yoktu. Başka bir logo vardı ama bunu da böyle yapmayı tercih etmişler. Diyecek bir şey yok. Bu arada bu arabanın yan aynaları ve silecekleri maalesef bulunmuyor. Onları eklememişler. Arka tarafına geldiğimizde stoplar güzel bir şekilde yapılmış. Burada ortasındaki Toyota logosu bulunuyor. Bunda maalesef plaka yok ama spoilerını gayet güzel bir şekilde yapmışlar. Bu arada bu araba filmde kabrio bir araba. Yani üstü açık ama maalesef bu arabanın üstünü açık yapmamışlar. Kapalı yapmışlar. Yani bence filmdekinden bir anlamı kalmadı. Öndeki hava çıkışlarını yapmamışsın. Jantlarını aynı yapmamışsın. Üstü açık onun bunu kapalı yapmışsın. Toyota Supra'yı biraz benzetmişsin gibi. Lisanssız çakma araba gibi duruyor ama hani artık karar size kalmış. Bilmiyorum. Bu arabada kesinlikle hatıramızda yer alıyor. Çok güzel bir araba. Ama maalesef Hot Wheels biraz işten kaçmış gibi inceleyince göreceksiniz. Geçelim. Bunu da böyle alttan açtık çıkartıyoruz. Üzeri arabanın yan tarafına arabanın ikonik dekali güzel bir şekilde yapılmış. Fena durmuyor bence. Ayrıca burada benzin kapağı da bulunuyor. Yan tarafı fena durmuyor. Bu arabanın da jant seçimi maalesef kötü. Yani bu nasıl bir jant seçimi ya? Şimdi filmdekilere benzeseniz ne kadar güzel olur aslında. Çok da fena olmaz. Hoşumuza da gider hem. Random bir jant takıp geçmişler. En azından buradaki sinyal lambalarını yapmışlar yan taraflarındaki küçük lambaları. Onlar da fena durmamış. Güzel olmuş ya. Fena değil yan tarafı ama jantı tabii ki de değiştirilmeli bu arabanın. Ön tarafına geldiğimizde bence tam bir fiyasko bizi karşılıyor. Çok kötü duruyor bence ön tarafı. Evet burada lambasını yapması güzel bir şekilde ama şu kaputu nedir ya? Burada 1000 tane sponsor dekali var normalde. Onlar olmayınca çok da güzel durmamış. Sade durmuş birazcık. Ve ön tarafı birazcık baştan sağma duruyor. Filmde ön tarafı çok daha güzel. Yani burada ne oldu bile belli değil bu arabanın. Hani Skyline 4 eyvallah ama hani lisanssız bir araba gibi duruyor. Kötü duruyor bence. Ön tarafını çok beğenemedim. Gördüğünüz üzere bakın çok da güzel durmuyor bence ön tarafı ama yan tarafından bu araba gayet güzel duruyor. Arka tarafına geldiğinizde stoplarını güzel bir şekilde yapmışlar bence. Fena durmamış. Evet birazcık kaymış boyası ama yine de fena durmuyor bence. Ama şu ortasındaki Nissan logosunu sabitleyememişler bile. Yani yamuk duruyor bildiğiniz. Alt tarafta duruyor. Ortada gri bir nokta var da hani alt tarafında Nissan yazıyormuş gibi duruyor. Bence kötü olmuş arka tarafındaki bu detay. Yani çok büyük bir eksi puan yazdırdı benim açımdan. O detayı yapmasalar daha iyi dururdu. Yani olması çok daha kötü durmuş bence. Bu arada bu arabanın plakası da maalesef yok. Yani şaşırdım olsaydı. Ki biliyorsunuz ki Mitsubishi'de şaşırdım. Bu arada bu arabanın altları arkadaşlar tamamen plastik yani. Şunu göstereyim. Bakın Mitsubishi'nin alt tarafı plastik. Bu da Toyota Supra alt tarafı ve Toyota Supra aşırı hafif. Bu ikisiyle birazcık ağırlık tatmini veriyor ama maalesef Toyota Supra hiç ağırlık tatmini vermiyor. Sıradaki aracımız dediğim gibi setin maalesef gariban çocuğu Ford Escort RS 1600. Çoğu kişi bu arabayı sevmiyor ama bence fena bir araba değil. Yoksa koleksiyonda kesinlikle bulunması gereken bir araba. Çok tatlı duruyor bence. Gelin bakalım neymiş bu araba. Gördüğünüz arabanın dekalleri birebir yapılmış yan tarafında. Depo kapağını bulamadım. Eğer başka bir yerde değilse bu arabada maalesef depo kapağı yok. Bu arada bu arabanın sol tarafında ayna yok. Sağ tarafında ayna var. O da özel bir detay olmuş. Sağdan direksiyonlu bir araba. O yüzden arabanın sağ tarafında ayna var. Sol tarafında ayna yok. Arabanın jantları filmde de sarı olduğu için burada da sarı yapmışlar. Yani fena durmamış ama dediğim gibi bence bu arabalara daha özel jantlar seçilebilirdi. Bir kere de olsa uzun kartlara farklı seçebilirler jantları. Yan tarafı bu şekilde. Ön tarafına geldiğimizde gayet güzel bir araba olmuş. Zaten gerçekten de bu araba böyle Hot Wheels'ını bu şekilde yapmışlar. Gayet güzel durmuş bence. Ön tarafını da beğendim. Arka tarafına geldiğimizde araba zaten sade, şık ve güzel bir araba. Bu arabanın da arkasında plaka bulunuyor. Gerçekten beni plaka çok sevindiriyor. Normalde bütün arabalarda olması lazım. Olması gereken bir özellik. Gayet güzel duruyor. Burada gördüğünüz üzere metal görünümlü tabaka hediye yapmışlar. Metal mi anlayamıyorum ama plastik sanırım. Ama yine de fena değil. Bu arabanın da alt tarafı bu şekilde. Gördüğünüz üzere alt tarafında çok da bir şey yok maalesef. Araba genel olarak buydu. Serinin bence en detaylı arabalarından birisi. Ama çoğumuz bu arabanın modelini beğenmiyoruz ki ben de beğenmiyorum yani ne yalan söyleyeyim. Gerçekten ben de bu modeli beğenmiyorum. Eski bir Ford yani çok da anısı, hatırası olabilecek bir araba da değil. Böyle bir araba. Karşınızda beyaz Toyota Supra. Turuncu Toyota Supra hakkında ne söylediysem dekalleri haricinde her şey neredeyse hemen hemen aynı. Sadece jantı farklı ve yan tarafında ufacık da olsa bir sinyal lambası detayını eklemişler diğerine nazaran. Sinyal lambası
lambası detayı turuncu bir detay. Büyük ihtimalle araya karıştırdılar. Onu yapmayıp turuncunun üstüne turuncu yapıp geçtiler. Bakalım neymiş. Dediğim gibi her şey aynı. Sadece bu arabanın jantı diğerine göre farklı. Turuncu Supra'da daha kalın bir jant seçimi varken bu arabada bildiğiniz Nissan Skyline 34'ün jantının aynısını yapıp geçmişler. Bence turuncu Supra'nın jantı en azından daha iyi. Diğer detayların hepsi birebir aynısı. Sadece dediğim gibi burada turuncu bir yan sinyal detayı bulunuyor. Bakın iki tarafında da. Turuncu olan da bulunmuyordu. Dediğim gibi turuncuya turuncu karıştırıp geçip devam ettiler. Gördüğünüz üzere arka tarafı da diğeriyle birebir aynı. Beyazı çok güzel olmuş bu arada. Çok hoşuma gitti beyazı da. Yani güzel bir araba. İki arabanın da alt tarafı birebir aynı. Şaşırmadık tabii ki de. Setimiz bu şekildeydi. Bence setin en iyi arabası açık ara Mitsubishi Eclipse olmuş. Yani detayları çok güzel yapılmış. Jantları ve sponsor dekalleri olsa çok daha iyi olurdu tabii ama onu yapmasa bile en azından plakasını ve aynaları yapmışlar. Gerçekten güzel duruyor. Ağırlığı da aşırı tatmin edici derece olmuş. O yüzden ben Mitsubishi Eclipse'yi serinin en güzel aracı ilan ediyorum. Ben normalde R34'ü çok severim. Güzel yapılsaydı R34 derdim kesinlikle ama Mitsubishi'nin hakkını vermişler. R34'ün hiç vermemişler. Benim sıralamam Mitsubishi Eclipse, Toyota Supra'lar, Skyline 34 ve RS 1600. RS 1600'e haksızlık yaptığımın farkındayım ama modelini maalesef beğenmiyorum arabanın gerçek hayattaki modelini. O yüzden bu şekilde bir sıralama yaptım. Sizler de yorumlarda kendi sıralamanızı yapıp bence böyle ya demeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Koleksiyonunuzda kalın. Bay bay.